Herkese merhabalar tekrardan. Ben Yoshinari. Tekrardan geri geldim. Bir süredir video çekmiyordum. Direkt video çekmiyordum. Video atmamak değil, video atıyordum. Çünkü elimde birikmiş videolar vardı. Kejora mesela son 2 part vardı, onları attım. Bir de oyun adını hep unutup duruyorum. Tupixelia. Tupixelia'dan 3 partlık videom vardı. Tupixelia ucu açık bir oyun. Yani onun bir hikayesi yok. Hani var da yok. O yüzden geniş bir zamanda incelenmesi gereken bir oyun. Ama Kejora'nın bir hikayesi vardı. Onu bitirdik. Rahat erdik. Şimdi artık kanal eski haline dönebilir. Kanalın asıl teması psikolojik korku olduğu için yine sizinle bir oyun incelemesiyle geldim. Bu oyunu ben Instagram'da kaydırırken gördüm. Türk geliştiriciler. Konusu çok ilgimi çekti. Çünkü böyle bir konu daha önce bir oyunda görmemiştim. Bir bebek var bir kadının kucağında. Kadın Tanrı'dan özür dileyerek bebeği inşaatın aşağısına doğru atıyor. Ve biz de bir inşaat çalışanıyız. Gördüğünüz gibi bu arkadaşız biz. Ve bebeği neden attın deyip peşinden atlıyoruz bebeğin. Ve oyunun özet kısmında yazan bu arada. Ben söylemiyorum yani bunu. Tanrı buna çok kızıyor. İşine karışıldığı için. Ve böyle bir oyun ortaya çıkıyor. Ben bu oyunun tamamını oynamayı çok istiyorum. Çünkü çok ilgimi çekti. Ama birazdan göreceksiniz Türkçe dublaj ve altyazı seçeneği mevcut. Garip bir oyun. Seslendirmeleri de çok ilginç. Birazdan göreceksiniz zaten. Altyazı gene koyacağım. Yani İngilizce de izlenebilecek. Şimdi başlayalım o halde. Ayrıca herhangi bir ortaklık vesaire yok çünkü haberleri bile yok adamların bu oyunu inceleyeceğimden. Belki de karşılarına çıkacak. Bilmiyorum. Olabilir. O sebeple herhangi bir işbirliği carçurt yok. Haberiniz olsun. Başlıyorum. Zaten Türkçe dublaj olduğu için herhangi bir şeyi okumama gerek yok. Zaten oyun kendi okuyacak. Gerçekten yaşıyor muyum? Güzel bir sorgulama. Yön tuşlarıyla hareket edebiliyoruz veya WASD ile de hareket edebiliyoruz. Dayı! Bir bakar mısın? Bu çok komiğime gitmişti. İlk izlediğimde de yani ilk oynadığımda da çok komiğime gitmişti. Hala komiğime gidiyor. Bu seslendirmeyi kim yaptıysa her neyse devam edelim. Ha? Burada zaman dondu bu arada arkadaşlar. O yüzden seslendiği zaman dayı duymadı. Tepki de vermedi. Sanki zaman durmuş gibi. Değil mi sanki yani? Hani insan bir koşma ekler şuraya da yani koştururuz yani sonuçta demo. Ve çok kısa bir demo. 15 dakikalık bir demo bu arada. Çok değil. Buradan öteye geçemem. Yani işte komik tarafı da bu. Etrafa bakmanızı istediği için bir uçtan öbür uca kadar sizi yürütüyor. Sonra diyor ki buradan öteye geçemem. Sonra tekrardan başladığımız yere geri gidiyoruz. Geri dönmeliyim. Her şey inşaatta başladı. Seslendirmelerle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ses gerçekten çok güzel ama dayı kısmı biraz komik olmuş, yalan söyleyemeyeceğim. Tatlı. Tatlı bir detay. Burası az önce böyle değildi. Fark varsa, gerçekten fark varsa eğer ki editlerken bakacağım. Gerçekten. Zaman ayağa kalktı. Masum olan diz çöktü ve hüküm vakti yaklaştı. Peki. Geldik. Bu kadın kim bilmiyoruz mesela. Çok ilginç bir durum. Evet. Oturduk. Birine yardım etmek için onda aradığın şartlar nelerdir? Güzel bir soru. Bilmiyorum. Ne saçma bir soru bu. Neredeyim ben? Kes sesini!
ve cevap ver küçüğüm. Anlıyorum. Emin değilim. Sanırım kendimden görmem gerek. Mesela bu ne anlama geliyor? Mesela bunun açıklanması lazım. Kendimden görmenin anlamı nedir? Bu oyunun uzun halinde sanırım açıklanacak. Burada çünkü bir açıklama yok. Masum olan senden miydi? Masum olan dedi, inşaattan atılan bebek. Ondan bahsediyor. Cevaplayabiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Ben bunda sorgula demiştim. Şu an cevapla diyeceğim. Yalnızca iyilik yapmak istedim. Sen günahlarının kefaretini ödemek için masum olanı kirlettin. Alakasını bilmiyorum mesela bu cümlelerin. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Reddedip agresif şekilde de sorgulayabiliyoruz. Ben bunu yine reddedeceğim. Daha önce de reddetmiştim. Böyle bir amacım yok. Yalan söyleme. En azından bana anlatma şu saçmalıkları. Öncelikle çizimler konusunda çok hoşuma gitti. Çizimler çok güzel. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel çizmişler. A few inches later. Geri geldim. Biraz fazla ara vermek zorunda kaldım. Ses değişiklikleri olabilir. Bundan kaynaklı. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. En son Melek'le ilgili, yani Melek'in çizimiyle ilgili bir yorum yapıyordum. Melek'in çizimi çok güzel. Tam bana göre tarzı. O yüzden çok beğendim. Devam edelim. Peki ben senden olan mıyım? Sen neden benimle uğraşıyorsun? Sen benden olan değilsin. Sen benimsin. İddialı bir cümle oldu. Şimdi buraya attı tekrardan. Bu seferki görüntü daha distopik bir evren. Yine ama etraf donmuş durumda. Gördüğünüz gibi. Ve gene karakter yürüyor. Hayat hiçbir zaman adil olmadı. Evet, maalesef. Mesela bakın yine yol bitti. Benim yine en başa dönmem gerekiyor. Oh, birisi geldi farklı olarak. Çok açım. Hiç bozukluğunuz var mı efendim? Dediğim gibi çizimler çok hoş bu arada. Para ver diyebiliriz ya da sorgula diyebiliriz. Ben parayı verip geçmiştim. Al bakalım. Burada neyi test etmeye çalışıyor? Demoda anlamamız biraz zor. Hatta imkansız diyebilirim. Oyunun full halini oynamak gerekiyor bunun için. Yine kadınla konuşmaya geldik bu arada. Ama masanın üstünde bir silah var. Az önceki konuşmadan farklı. Kendinden olmayanlara yaptıkların için hiç af diledin mi? Tam olarak ne için af dileyecekmişim ki? Umursamadığın o canlardan kaç tane aldın? Kaç tanesinin alınmasına göz yumdun? Senin için karıncalardan farkları yoktu, değil mi? Sorumu yanıtla şimdi. Kendinden olmayanlara yaptıkların için hiç af diledin mi? Ben ne yaptıysam benim olanı korumak için yaptım. Senin olan artık babasız büyüyecek. Kimlere emanet ettin onu? Sen gittikten sonra ne yapacaklar ona? Tabii ki de üzgün. Yani burada benim olandan kastımız muhtemelen benim çocuğum. O yüzden üzgünüm. Ben onun için kötü bir seçenektim zaten. Aile daha iyi gelecek ona. Acizce kurtarmaya çalıştığın o değilse tabii. Küçüğüm.
Burada iki seçenek var. İstiyorsanız ateş edebiliyorsunuz. İstiyorsanız da silahı bırakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben silahı bırakma seçeneğine tıklamıştım. Çünkü meleği öldürmek benim burada bir işime yaramayacak, bir katkı olmayacak yani. O yüzden ben silahı bırak demiştim. Birisini öldürmek ne olursa olsun çözüm değildir. Tekrardan yerine oturuyor. E. Ha. İşte bu geçişler biraz gafil avlıyor. Zaman hizmet etti gerçeğe. Günah olanı beraber seyrettiler. Hayır, hayır, hayır. Olamaz. Hayır. İzleyelim bakalım. Mesela Meleği Bir öldürürsek zamanlar Zilyonist bir milyarderdin yani ha? Zilyonist milyarderin ne demek olduğunu bile bilmiyorum desem. Ama bir zamanlar milyardermişiz. İnşaat işçisi durumunu düşünceye kadar. Neden böyle bir şey yaptın? Bu abiden kasıt kim? Adam ne yaptı? Hiçbir fikrimiz yok bu arada. Hala yok. Amacım sizi korumaktı. Adı Alien'mış adamın. Mesela adamın adını da bilmiyoruz. Yani oynadığımız karakterin adını bile bilmiyoruz. Demo başlangıcı için birazcık hiç bilinmeyen bir şey. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Ben yetersiz miyim sence? Abi gerçekten abimiz mi yoksa büyük abi konumunda? Hani Türk dizisi vardı bir tane. Sana bir sır vereceğim. Oradaki gibi mi? Hani abi, büyük abi. Yani Big Brother is watching you tarzı bir şey mi? Nedir yani? Anlamadım ki. Hani buradaki abi kim mesela? Niçin burada? Demoda da aşağı yukarı bir şeyler anlatmak gerekiyor bence. Burada anlattığı tek şey o oyunun ana teması olan bebeği kurtardığı ve Tanrı'nın bu durumu hoş karşılamadığı. Hiçbir zaman değer vermedin ailene. Halbuki ben de bir şeyleri koruyordum sen müdahale etmeden önce. Gerçekten benim olanı. Abinin Yapmak zorundaydım. Gözünü bürüyen hırstan, yaşayacağın pişmanlıklardan. Kurtarmak istedim seni. kendi kendine atladı. Bazı yazıları kendi kendine atlıyor space'e basmadan ben. Abi buradaki bizim öz abimiz mi onu anlayamıyorum ama öz abisi gibi duruyor. Çünkü ikisinin de saç rengi aynı, göz renkleri aynı. Yani hemen hemen biri mavi biri yeşil. Ya bakıldığı zaman sanki böyle aile şirketi varmış gibi gözüküyor ortada. Görelim bakalım. Asıl şimdi pişmanım. Sana güvendiğim için. Tanrılara dokunmak istedin, bizi var edenlere. Planlarıma müdahale ettin. Artık yeni bir kurbana ihtiyacım var. Hmm. Bunu yapmak istemem patron. Bizi kanını dökmeye mecbur bırakma. Tetikçilerle konuşabiliyoruz ya da abiyle. Ben geçen sefer abiyle konuşmuştum. Şimdi tetikçilerle konuşacağım. Benimle konuşma orospu çocuğu. Oo. Ya ben oyun videosu çekmeye her kalktığımda bu oyun karakterleri böyle küfür edecek mi ya? Yani anlamıyorum. So. Harika. Alien, uyan artık, çok korkuyoruz. Bizim eşimiz mi? Abinin eşi mi? O da birazcık meçhul. Ah, neredeyiz? Bilmiyorum. Sanırım Svenza burası. Kimliklerde öyle yazıyor. Tanrı böyle olmasını istedi. Tanrı istedi, Tanrı istedi bunu. En nefret ettiğim şey de otoboku Tanrı'ya atmak.
Neyse. Hiçbir şey bırakmamışlar mı bize? Para, belki bir tapu falan. Buralarda birkaç villası olacaktı ailenin. Bir kutu var sadece. Açmadım içini. Bizi bırakıp gideli 15 dakika falan oluyor. Rüşvet veriyorlar bize yani ha? Rüşvet de kesik at kafası. Mükemmel bir rüşvet. Benim bir şey yapmam gerekiyormuş. Bir saattir bekliyorum bir şey olacak diye de. Bayan! Gece gece başıma bela mısın ya? Çekil bakayım oradan. Tanrım beni affet. Ne olur affet beni. Şeytanı doğurduğum için affet. Sen benim değilsin. Lanetlisin sen. Seni aşağı atacağım. Evet. Bana zarar veremeyeceksin şeytan. İşte her şey burada başlıyor. Bebeği kurtarmaya çalıştığımız için her şey oluyor aslına bakarsak. Evet. Öncelikle sıradan, sıkıcı hikayelerden bizi kurtardıkları için bu ekibe teşekkür ediyoruz. Bence oyunun hikayesi ilgi çekici. Bu oyunu oynamak istememdeki tek amaç da zaten hikayesi. Yani görünüşü de çok güzel. Çünkü çok iyi hikayeleri olan insanların ne lan? Çok iyi hikayeye sahip oyunların görüntü kaliteleri her zaman iyi olmuyor. Ve çok da güzel hikayeler çıkıyor. Türkçe seslendirmenler var gördüğünüz gibi. Onlar çok güzel seslendirmişler. Sadece abinin sesi yani Yusuf Bey'in seslendirdiği şey birazcık bozuk olmuş ama öbürlerininkini gerçekten çok beğendim. Özellikle dayı hani işçinin orada seslendiği dayı demesi falan o çok güzeldi. Onun dışında bu oyun oynanır bu arada. Ve çok da kısa bu arada yani incelemesi, demoyu oynaması 15 dakika. Ben bunu bir saatten fazla deneyim etmek zorunda kaldım. Oyunun bir saat boyunca açık kalmak zorunda kaldı. Çünkü gelen giden çok oldu. Annem babam falan geldiler. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım bir yerde. Ama video oldukça kısa, oldukça da tek partta incelenebilecek gibi gözüküyor. Bu kadardı. Oldukça beğendim. Çizimleri çok güzel, hikayesi çok farklı ve hoşuma gitti. Yani daha önce böyle bir hikayesi olan bir oyun vardıysa eğer ki ben hiç bilmiyorum. Indie yapım oyunları yani bu bağımsız yapımları sevmemin sebebi de bu zaten. Çünkü firmalar, büyük firmalar belki de nasıl desem sıra dışı hikayelerden çok böyle bir şeye bağlı kalmayı tercih ediyorlar. Hani daha çok tutacak, hani genellikle tutmuş ve daha sonra da uzun vadeli tutabileceğine inandıkları şeyleri yapmayı tercih ediyorlar ama bağımsız yapımların özgürlükçü yanı burada zaten. Adam tutmasa bile oyunu yapmak istiyor. Aklında bir hikaye var. Bunu gerçeğe dönüştürmek istiyor. Oldukça da iyi bir motivasyon bu arada bu. Ben oldukça beğendim. Umuyorum ki bir gün satın alıp oynayabilirim bu oyunu. Çok hoşuma gitti. Tekrar belirttim sanırım. Hoşuma gitti sayacı eklemem gerekiyor benim ya bu videoya. O kadar yani. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun incelemesinde görüşürüz.